Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hasır supladan çanta yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu çantayı kızım Evrim Taşer Yılmaz kendi sayfasında, ki o da güzel bir sayfası var. Orada geri dönüşümler, dıyılar yapıyor. Orada kendi sayfasında bunu kenarına şu taban ve yan duvarını oluşturan şu araya kot kumaşı kullanmıştı ve çok güzel olmuştu. Sonra anne, ben bunu artık örgü olarak kullanmak istiyorum. Bir şunu el atsana dedi. Kenar kısmına bir örgü istiyordu. Saplarına baktım. Saplarını değiştirebilirdik. Hani sadece şu dikişini göstermek için, ama o çok basit bir dikiş olduğu için şuradan da gözüküyor zaten. İğne ardı şeklinde dikilmiş, kendi deliklerinden takip ederek. Çok basit bir dikiş olduğu için hiç ellemedim. Çünkü saplar çok iyi durumdaydı. Yoksa elimde muhtelif saplar var. Şöyle yakışıyor gerçekten. Ya da bu şekilde. Bu sapları değerlendirebilirdik. Ama kendi sapı, yani kızımın taktığı sap çok iyi durumda olduğu için hiç dokunmadım. Sadece kenarına örgü. Hem yan duvarı hem tabanı derinliği oluşturacak örgü. Sık iğne çalıştım. Jüt ip. Şu sapı da jüt iple dikildi zaten. Jüt ip ve daha önceden eski çantalarımdan söktüğüm iplerden kağıt ip karıştırdım. İkisini birlikte ördüm. Kalın bir doku olduğu için bu örgünün de kalın olmasını istedim. Şöyle güzel bir kalın bir kenar oluşturdum. 10 santim. Tam 10 santim. 15 ilmek üzerinden 10 santim ördüm. Çantanın şöyle göstereyim. Şuraya kadar çevresini yarımdan biraz daha fazla 80 ya da 82 santim olacak şekilde öreceğim. Şurası aşağı yukarı yarısı. Yani bir 15 sıra kadar daha örmem gerekiyor. Sadece sık iğne çalıştım. Başka örgü yapmadım. Çünkü kalın bir ip kullandım. Sıra dönüşlerinde bir zincir dönüyorum. Hemen dibine sık iğne örüyorum. Burayı siz isterseniz daha kalın, başka türlü şekilli örebilirsiniz. Desen koyabilirsiniz yani. Ben sadece sık iğne örmek istedim. 15 ilmek sık iğne üzerinden 80, en az 80 santim. 80-82 iyi geliyor. Bu şekilde oluşturdum. Bir 15 sıra kadar daha öreceğim. Taban kısmı bitecek. Çeviriyorum. Bir zincir hemen dibine. Dibine batıyorum. Gene 15 ilmek. 15 sık iğne üzerinden 80 ya da 82 santim örüyorum. 80 santim şöyle göstereyim. Tamamı örgünün. Tam 80 santim. Şuralarda eşit mesafe kalıyor. Ondan önce örgünün ortasını şöyle göstereyim. Örgünün ortasını, tam ortasını suplanın tam ortasına işaret ipliğiyle şöyle bağladım. Sonra yanlara bitişine kadar bağladım. Şuradaki mesafede 13 santim oldu. 13 santime denk geldi her iki tarafta. Yani 80 santimlik örgüyü şu yarısından fazla. Yarısı böyle. Yarısından fazla gelecek şekilde
yerleştirdim. Diğer tarafa da dikeceğim. Her iki tarafa da dikeceğim. Bayağı büyükçe bir çanta olacak. İster plajda kullanın, ister günlük yaşamda kullanın. Gerçekten güzel bir çanta olacak. Şimdi ben bunun dikişine başlıyorum. Dikişe başladığımız yerle şu sap arasında iki tarafta da eşit mesafe bırakıyoruz. 13 santim demiştim. Her iki tarafta da 13 santim oldu. Onlara dikkat edelim, yamuk olmasın çanta. Son sırasında örgünün son sırasında kağıt ipi kestim. Hatta kalanı şuraya işaret olsun diye bağlamıştım. Jüt ipi kesmedim. Şimdi oradan örmeye dikmeye devam ediyorum. Sağlam bir ip olduğu için dikiş de çok sağlam olacak. Artık bunu çıkartabilirim. Tekrar içinden şöyle son şu örgü var şurada. Şu sarma olarak hepsi o şekilde. Şu son sarımın bir kanadına batıyoruz. Örgünün de şu kenarına batıyoruz. Tekrar bu şekilde aynı yere batıyorum şimdi. Çift dikiş oluyor bu şekilde. Daha sağlam oluyor dikiş. Şimdi şöyle her trabzanın yani sık iğnenin bitimine ya da başlangıcına denk gelecek her dikiş. Bir yere iki kere de batmayın. İpinize örgünün kalınlığına göre ayar olacak dikişte. Bunu zaten dikerken kendisi gösteriyor, örgü nasıl, ne kadar sıklıkla dikileceğini gösteriyor zaten. Gene bu şekilde böyle dikiyoruz. Kendi dokusundan bir ip olduğu için hiç göze batmıyor. Dikişlerin gözükmesi zaten istenen bir şey. Biz gözükmesin diye bir çabamız yok. Gözükmesi gerekiyor. Çünkü dokusuna çok uygun dikişin gözükmesi. Şöyle muntazam, elimizden geldiğince muntazam zaten işaretimizi de aldık. Bu örgüyü şuraya yedire yedire geliyoruz. Burayı dikeceğim. Sonra geçeceğim. Karşı tarafı dikeceğim. Basit bir dikiş zaten. Örgüyü suplalara birleştirdim. Burada pek belli olmasa da şimdi görselini hazırlayacağım. Gerçekten büyük bir çanta oldu. Hem günlük dediğim gibi hem plajda çok rahat kullanabileceğimiz şahane bir çanta oldu. Mutlaka her yerde satılan bu suplalardan edinin.
Dilediğiniz şekilde 80-82 santim, bu 80 santimde gayet güzel oldu ve 10 santimde eni vardı. Gayet güzel oldu. Tam denk geldi. Duruşu da şahane oldu. Tavsiye ediyorum. Böyle şeyleri değerlendirin. Çok güzel, çok severek kullanacağınız çantalar ortaya çıkıyor. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerden de haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.